Merhabalar, bugün ikinci savaşçı, birinci savaşçı, yüksek hamle ve sandalye pozlarında ben aslında dengemi çok iyi kuramıyorum. Alt bedenimin gücünün ve esnekliğinin bana destek vermediğini hissediyorum. Kendimi burada güvende hissedemiyorum diyorsanız sandalye ve duvardan destek alarak bu pozlar içinde nasıl güvenle, kendi limitlerimizde hem kalabileceğimizi hem de geliştirebileceğimizi göstermek istiyorum. Çünkü özellikle bacağın üstünde deneyimlediğimiz tüm savaşçı pozları ya da yüksek hamle pozu ve varyasyonları bizim aslında kendimize olan güvenimizi daha da arttırmak, kendimizle olan sağlam duruşumuzu daha da derinleştirmek üzerine olan pozlar. O yüzden sizin güveninizden daha da çalmasını istemem o pozların. Sizin limitlerinizde bunu nasıl deneyimleyebiliriz? Bugün onu biraz daha araştırmış olacağız. Sizin de bir sandalyeniz olması gerekiyor bu egzersiz için. Ben ahşap bir sandalye, sağlam bir sandalye, gıcırdamayan, sağlam bir ahşap sandalye almanızı rica edeceğim. Şimdi ilk önce ben normal bir ikinci savaşçıyı göstermek istiyorum, sandalyesiz. Öndeki diz, ayak bileğinin hizasında 90 derecede, arkadaki ayakta öndeki ayak topuğuyla aynı hizaya gelecek şekilde arkadaki ayağın kavisi. Böyle bir çizgi çizsem, kasıklarım zıt yönde kuvvet uygulayacak şekilde alt bedenimde bir esneklik ve güç, ayak tabanlarım tam yere basıyor. Ellerim de omuz hizasında, kollarım açık, öndeki kolum el parmak uçlarına bakışları yönlendiriyorum. İkinci savaşçıdayım. Şimdi bunu sandalyeyle yapmak istediğimizde hop oturdum sandalyeye. Yine kasıklarım zıt yönde kuvvet uyguluyor. Ayak tabanlarım yere tam basacak ve ben arkadaki ayağımın duvara değmesini istiyorum. Duvara yaklaştım. Sandalyem karşıya bakıyor. Öndeki ayağım yine 90 derecede, yani ikinci savaşçının alt beden pozundayım. Kolları da omuz hizasında açtım. Hani duvar var diye bu el parmak uçlarında olmayacak. Öndeki kolumun el parmak uçlarından bakışları gönderdim. Şimdi burada altında sandalye var diye pasifte lütfen kalmayın. Aktifleştirin. Yani kalçanız ve bacaklarınız aktif. Bakın bu pasif hal oturuş. Arka dizim farkındaysanız bükülü oldu. Ön dizim öne düştü, içe düştü daha doğrusu. Aktif olduğunda kalçam aktif ama kalçam sandalyenin üstünde. Sağ dizim olması gereken eksende, sol bacağım da düz ve yan. Kollarım da omuz hizasında. Bakın bu da ikinci savaşçı. Benim burada biraz bunu pratik ediyor olmam çok faydalı olabilir. Belki de benim kasım, kalçam, dizim şu anda burada pratiğe izin veriyor. Ben burada böyle birkaç saniye durdum, yoruldum. Hadi sandalyenin üzerindeyim. Tekrar hop. Arkadaki elinizi de uzattığınızı ben düşünüyorum. Tekrar oturun. Bir aynanın karşısında bunu deneyimlemek çok değerli. Şimdi bunu birinci savaşçı için yapacak olursak, ayak parmak uçları böyle saat 8-9 yönünü gösteriyor arka bacakta. Ön diz yine 90 derecede. Arka ayak parmakları saat 8'i 9'u gösterecek şekilde. Yine kalçam hani böyle sola doğru değil de öndeki sağ bacağım önde olduğu için sağa doğru üst bedenim. Bak arka ayağım ne oluyor? Bu açı benim için hiç uygun değil. Ben şu anda bunu hissediyorum. Arka ayağımı biraz daha dış yana taşıdım ben. Şöyle biraz daha taşıdım. Ayak parmak uçlarım benim şu anda saat 11'i gösteriyor neredeyse. Evet, şu anda ben açımı ayarladım. Şu anda ben çok rahat bir açıdayım. Arka ayak tabanımı yere basıyorum. Hala sandalye üzerindeyim ama kaslarımın hepsi aktif. Hadi şimdi sandalyeyi gönderdim. Birinci savaşçıdayım. Sandalyeyi getirdim. Yine birinci savaşçıdayım. Burada. Şimdi yüksek hamleye gidelim. Yüksek hamle neydi? Arkadaki ayak parmak uçları. Tabii öndeki ayağı biraz içe taşıdım. Arkadaki ayak parmak uçlarından destek alıyorum. Yüksek hamledeyim. Şimdi bunu
bunu sandalyeyle deneyelim. Oturdum sandalyeye. Hop, yüksek hamledeyim. Bakın, kendimi bırakmıyorum. Sandalyeye böyle kendimi bıraksam zaten hemen öndeki ayağımın topuğu kalkıyor, arkadaki dizim bükülüyor. Bu pasif ve hiç anlamı olmayan bir poz. Bu ne yaptı bakın? Bedenimin ön kısmı ileriye bakıyor. Ve bıraktım. Şimdi buradan sandalye pozuna gidelim. Sandalyeyi sabit bir şekilde duvara yasladım. Ayak parmaklarım birleşik. Normalinde sandalye pozunu yapayım. Sandalye pozundayım. Ama ben şimdi bunun mesafesini ayarlayamıyorsam, hadi burada deneyeyim. Oturdum. Kalçamı kaldırdım. Bakışlar ileride. Kalçamı sandalyeye değdiriyorum. Demek ki bu kadar kalçam inecek. Tekrar oturdum. Şimdi tekrar yapıyorum. Şimdi burada kalçam titriyor mu? Dizlerim titriyor mu? Bacaklarım titriyor mu? Kollarımı kaldırmakta mı zorlanıyorum? Sırtım mı izin vermiyor? Bir müddet şurada, hatta böyle oturmakla oturmamak arası şöyle tam kalça sandalyeye değsin ve kalalım. Ve oturalım. Şimdi burada, şimdi ben sandalye pozuna gittim. Hani ne yapıyoruz? Burada çevrilmeler yapıyoruz değil mi? Şimdi bunu oturarak yapalım. Daha konformist gözükecek biliyorum ama şimdi senin limitin buraysa şunu zorlamanın şu anda, şöyle öne geleyim, şunu zorlamanın şu anda bir faydası kime var? Kimseye yok. O yüzden en iyi poz yapılan pozdur. En iyi poz yapabildiğin pozdur. Ve bu da senin yapabildiğin bugünkü yana çevrilmiş bir sandalye pozu olabilir. Umarım faydalı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. İkinci savaşçı ve birinci savaşçıyı akış içerisinde deneyimlemek isterseniz ekranın sonundaki linklere tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere.